Mourinho resmi olarak ilk kez Arda Güler hakkında konuştu ve Arda Güler'in pozisyonunun nereye evrileceğini söyledi. Defensa Central gazetesinde Arda Güler hakkındaki şok yorum. Kanınız donacak. İspanyol basınına konuşan Mourinho, Arda Güler, Modric ve Kroos arasındaki bağlantıyı konuştu. Real Madrid orta sahaya bir oyun kurucu transfer etmeyi düşünüyor. Mourinho'dan açıklamalar, Arda Güler'den haberler, Real Madrid'den haberler, hepsi ve daha fazlası bu videoda olacak. Hazırsanız başlayalım. Hepinize merhabalar dostlar, hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla, yepyeni bir gündemle karşınızdayız. Mourinho ilk kez Arda Güler hakkında konuştu resmi olarak arkadaşlar ve çok önemli şeyler var. Gerçekten bu videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Yine de seçim sizin. Arkadaşlar son videomuzda da biraz düşüş yaşadık. Sizlerin atacağı like'lar ve yorumlar ve videoyu da sonuna kadar izlemeniz bunu düzeltecektir. Arda Valverde'nin Instagram paylaşımına yorum yaptı arkadaşlar ama öncesinde Fede Valverde Arda Güler'i paylaşıyor. Arda da yorum yapıyor altına Vamos diyor arkadaşlar. Evet, benim için de yeni bir yıl arkadaşlar. Dün doğum günümle ilgili bir canlı yayın yaptık. Çok da keyifli, güzel bir canlı yayın oldu arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Mesajlarına dönemediğim dostlar da varsa kusura bakmasınlar. Evet, FIFA'nın Türk oyuncu kartları da açıklandı. Hakan Çalhanoğlu 85 alıyor. Kenan 84, Arda 83. Yani ne diyebiliriz ki arkadaşlar yani. Tamam, peki öyle olsun. Kenan'ın ve Arda'nın da yükselişe geçeceğini düşünüyoruz inşallah. Özellikle Kenan'la ilgili de Arsenal haberi var bu videonun içerisinde arkadaşlar. Umarım Arsenal'e gider. Yani gerçekten Kenan, şu Arsenal'e git. Senin de haberlerini yapalım çünkü haber çıkmıyor Juventus'tan. Ve Arsenal senin için bir basamak olacaktır. FIFA 27'deki reytinglerde Arda Güler ve Yan Diomande arasındaki fark dikkat çekti. Neden dikkat çekiyor? Arda'nın 90 falan alması lazım. Pedri 90 alıyor ya, Arda neden 83'te kalmış diyorum ben mesela. Yan Diomande'yi bilemem ama Arda'nın en az 90 alması lazım. Yani siz neler düşünüyorsunuz? Yani bu oyunda da sizce bir lobicilik dönüyor mu? 100 kartı asla reddetmez. Evet, Arda Güler'in Şampiyonlar Ligi Real Madrid pozları arkadaşlar. Yine civciv yavrusu gibi pozlar vermiş Arda. Evet, yani bu bakış. Kaç numaralı bakış Arda'cığım bu? Like'ı da çakmış. Evet, Arda Güler de diyor ki Salih hocamızın videoya bir like atalım diyor. Hemen like atalım abi. Lütfen ya. Düşürmeyin abi şu like'ı. Arda Güler kolundaki 15 rakamını gösteriyor. Real Madrid'in 15 tane Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu var. 15'te Arda Güler'in sırt numarası. Mbappe Instagram'da La Liga'nın en iyi oyuncusu diye paylaşılıyor. FIFA'nın rating kartı 91 almış Mbappe. Evet, Mourinho'nun kesinlikle ilk 11'e yazacağı isimlermiş 2026-27 sezonu için. Courtois, Cucurella, Mbappe, Vini, Diomande, Bellingham. Böyle haberler çıkarıyorsanız ya da sen böyle düşünüyorsan zaten bu oyuncular elini kolunu sallaya sallaya oynar. Koşmaz da baskıda yapmaz. Eğer Mourinho da bu hataya düşerse Real Madrid için 0 kupalı bir sezon daha hazır diyebiliriz. Bunu canlı yayında da okumuştum. Canlı yayında bu haberi gören dostlar geçebilir ama ben canlı yayına gelemeyen dostlar için tekrar okuyorum haberi. Gazeteci Miguel Serrano, Arda Güler Mourinho yönetiminde ilk 11'de yer almayacak. Hadi lan oradan. Bellingham, Diomande ve Bernardo Silva'nın bıraktığı boşlukları doldurmak zorunda kalacak. Arda bu oyuncuların süre almadığı zamanlarda, dinlendiği zamanlarda rotasyon oyuncusu olacak diyor bu gazeteci. Arda Güler yedek kulübesinde olacak. Ancak çok yönlülüğü sayesinde oyun süresi bulabilir. Hadi lan oradan. Arda Güler hazırlık kampında Real Madrid'in öne çıkan oyuncularından biri oldu. Tamam. Antrenmanlara en son katılan Bellingham'ın yokluğunu fırsata çevirdi. Tamam. Türk orta saha oyuncusu Arda Güler takımın oyununu orta sahadan yönetme yeteneğini sergiledi. Tam ne istiyorsun başka, mesela ne yapsın? 70 tane gol atıp 185 tane gol mü attırsın? Olumlu duygulara rağmen Miguel Serrano, Mourinho yönetiminde ilk 11'de yer almayacağını doğruladı. Sen kimsin de doğruluyorsun mesela? Portekizli teknik direktörün planı onun yerine Bellingham'ın başlaması ve Güler'in kalan birkaç dakikayı en iyi şekilde değerlendirmesi yönünde. Arda Güler'in işi zor olacak. Kesinlikle zor olacak Arda Güler'in işi de. Sen uçmuşsun, sen bildiğin fanlık yapmışsın. Miguel Serrano Real Madrid'den ayrılmak istemeyen, Arda Güler'in durumu hakkında konuştu. Ayrılmak istemeyen mi? Mourinho yönetiminde düzenli olarak ilk 11'de yer almayacak olsa da öncelik sıralamasında birçok oyuncu ondan önde olacağı için çok yönlülüğü sayesinde kendine yer bulması gerekecek. Gazeteci Arda Güler Mourinho yönetiminde düzenli olarak ilk 11'de yer almayacak. Bellingham, Diomande ve Bernardo Silva'nın bıraktığı dakikaları doldurmak zorunda kalacak diye belirtti. Bu nedenle birkaç oyuncuya dinlenme fırsatı verebilecek bir yedek oyuncu olacak. En azından sezonun ilk maçından önce plan bu. Arda Güler sezonun ilk maçına ilk 11'de başlayacak.
Ey Serrano. Bellingham tartışmasız bir şekilde ilk 11'de başlayacak. Bellingham kulübün izniyle Mbappe, Konate veya Kukureya'dan daha geç bir tarihte tatilinden döndü. Bu da Schalke 04'e karşı oynanan son hazırlık maçında sadece birkaç dakika oynaması anlamına geliyordu. Formsuz görünüyordu ve Espanyol'a karşı oynanacak ilk maçta ilk 11'de başlaması beklenmiyor. Yine bu gazeteci Bellingham 3 maçı üst üste yedek kulübesinde olmayacak. Senin Bellingham ailesi tarafından fonlandığını düşünüyorum ben. Çünkü Arda Güler çok formda. Bellingham'ın işi zor olacak haberleri çıktıktan sonra sen gelip tam tersi haberi nasıl yapabiliyorsun? Nereden uyduruyorsun? Espanyol ve Real Sociedad maçlarında yedek kulübesinde olabilir. Ancak ondan sonra olmayacak. Bu durum Arda Güler'in o noktadan sonra forma şansı bulmak için fırsat aramasına neden olacak. Arda Güler lüks bir alternatif olacak. Arda Güler bu hazırlık döneminde hücum orta saha oyuncusu olarak yüksek seviyede performans sergiledi. Ancak sağ kanatta veya hatta çift pivotta da oynayabiliyor. Sezon boyunca bolca forma şansı bulacak olsa da düzenli olarak ilk 11'de yer alması zor olacak. Tamam, bu adamın dediği gibi olursa benim Arda'ya bir önerim var. Eğer yedek kalırsan git bencil oyna abicim. Git bencil oyna ama ilk 11'de oynuyorsan da git abi takım oyununu oyna. Çünkü Mbappe, Vinicius, Diomande sensiz yapamaz. Arda Güler Mourinho yönetiminde sağ kanatta veya merkez orta saha oyuncusunun yanında oynayabilir. Ancak hücum orta saha pozisyonu Bellingham'a ait. Gazeteci Mourinho'nun sadece belirli zamanlarda ilk 11 oyuncularına dinlenme fırsatı vereceğine inanıyor. Ancak Türk oyuncunun onları geçeceği pek olası görünmüyor. Sen net fonlanıyorsun abi. Sen net fonlanıyorsun. Evet, sizlerin yorumunu gerçekten merak ediyorum. Bu adama hak veriyor musunuz? Bu adam doğru söylüyor olabilir mi? Ve gelelim AS gazetesine. İspanya'nın en büyük haber sitelerinden birisi. Mourinho ilk kez Arda Güler hakkında konuşuyor. Burada bir Diomande yazısı var. Çok uzun arkadaşlar. Burayı atlıyorum. Gazeteci diyor ki Kroos veya Modric olmadan Madrid'in oyunu yönlendiren bir oyuncusunu kaybettiği söyleniliyor. Mourinho da diyor ki sadece bir tane Modric var ve bir tane Kroos var diyor. Ve gazeteci Real Madrid'de takımı yönlendiren oyuncu kim? Arda Güler gelişen bir oyuncu mu? Bu sezon lider bir rol üstlenebileceğini düşünüyor musunuz? Mourinho'nun cevabı: Arda Güler'i çok seviyorum. Bence Modric veya Bernardo Silva'nın başına gelenlere benzer bir şey onun da başına gelecek. Bir pozisyonda başlayıp başka bir pozisyonda bitiriyorsunuz. 10 numara olarak başlayıp 8 veya 6 numara olarak bitiriyorsunuz. Bence Arda da oyun anlayışı ve gelişimiyle bu yönde ilerleyecek. Evet, Mourinho da Arda Güler'in geride oynaması için yolu yapmış ve bu sözler ağız bölgesinden çıkmış. Evet, Arda Güler'in hazırlık maçlarında serbest 10 numarada nasıl oynadığını gördük ve Bellingham'ın 30 dakikada olsa oradan süre alıp ne kadar saçma paslar attığını da gördük. Ama Mourinho maalesef egoya yenik düşmüştür arkadaşlar. Onu baştan bir söyleyeyim. Kimin egosuna? Bellingham'ın egosuna yenik düşmüştür. Bence bu açıklama bildiğiniz Arda Güler'i geri planda tutmak için yol yapma açıklaması. Arda 6 ve 8 oynayacak diyor. 10 numara Bellingham'ın diyor. Yani az önceki gazeteci doğru söylüyor gibi. Ne kadar kıssak da doğru söylüyor gibi ama yedek kalmasından iyidir. Arda orada da oynasın. Nerede oynarsa oynasın ama oynasın. Ama 10 numarada oynarsa bir dünya yıldızına dönüşür. Bunu gördük zaten. Mbappe ve Bellingham Bernabeu'da yuhalandı. Hepimizin daha çok takım olarak çalışması gerekiyor. Ama rakamlar inanılmaz. İkisinin de Dünya Kupası'nda yaptıkları muhteşemdi. Bellingham inanılmaz bir Dünya Kupası geçirdi. Ancak Mbappe tarihe geçti diyor. Yine Mundo Deportivo'da bu açıklamaları almış. İsterseniz Bernardo Silva yazısını da okuyayım. Bernardo Pep Guardiola'nın oyuncusu. Her şeye katkıda bulunuyor. Umarım az sorun yaşar ve çok istikrar sağlarız. Eğer az sorun yaşar ve çok istikrar sağlarsak Bernardo bir orta saha oyuncusu. Ama Bernardo 10 numara sağ kanat içeriye doğru kesen pozisyonlarda da oynayabilir. Her yerde oynayabilir ve her zaman sevdiğim bir oyuncu. Burada olmasının Atletico'ya veya Barcelona'nın onu istemesiyle hiçbir ilgisi yok. Onu rakiplerimizden çalmak istemedik. Bernardo'nun Real Madrid için bir oyuncu olduğuna dair inancım vardı diyor. Eğer Real Madrid başka bir orta saha oyuncusu transfer edemezse Pablo Fornals tam da ihtiyaç duydukları profil olabilir. Topa hakimiyetinde mükemmel olan yaratıcı orta saha oyuncusu, birçok asist üretebilen yetenekli, iç sahada oynamaktan rahat eden Arda Güler veya Bellingham'ın daha ileride oynamasına olanak sağlayacak. Madrid'in orta sahasında şu anda eksik olan denge ve yaratıcılığı getirebilir. Real Madrid'in orta sahasında denge ve yaratıcılık eksikliği yoktur arkadaşlar. Evet, Vinicius Junior'un da Şampiyonlar Ligi fotoğraf çekimi. Abi
Evet, yine Vinicius, Mbappe ve Diomande. Arda Güler, La Liga'daki Espanyol'a karşı ilk maçta 10 numara olarak ilk 11'de başlayacak. Marca gazetesi yazdı. Görüşümüz sezon öncesi en iyi oyuncumuz için tamamen hak edilmiş bir ilk 11 diyorlar. Evet, Mourinho'nun da açıklamaları oldu bugün. Mourinho daha fazla transfer yapılıp yapılmayacağı sorulduğunda hayır, artık transfer sezonu kapandı bizim için dedi. Bu kadroyu seviyorum. Çözümlerimiz ve oyuncularımız var. Ayrıca burada oyuncuları geliştirebileceğime inanıyorum. Bellingham inanılmaz bir Dünya Kupası geçirdi ama Mbappe tarih yazdı. En iyilerle çalıştığınızda takım dinamikleri içinde kendileri olmaları gerekir. Doğru yöne doğru ilerliyoruz. Heyecanlanan ben, taraftarlar ya da başkan değil onlar diyor. Mourinho Mbappe hakkında seviyesi adeta stratosferik. Kimse görmeden. Gerçekten inanılmaz. Antrenmanlarda beni güldürüyor çünkü o çok iyi bir insan diyor. Mourinho, ilk gelişimde dünyanın en büyük kulübüne ulaşmayı ve kendim için başarılı olmayı düşünüyordum. Şimdi bunun kendim için değil, Real Madrid için yapmak istiyorum diyor. Tazminat için değildir umarım. Real Madrid'deki oyunculardan ne istediği hakkında. Ortak akıl istiyorum. Antrenmandan 1 saat önce burada olun, 5 dakika önce değil diyorum. Kahvaltıyı düzgün yapın, spor salonuna gidin diye anlattı. Bellingham Arda Güler'in forma numarasını gösteriyor. Yeni 10 numara olduğunu gösteriyor. Tabii ki de bunlar şaka arkadaşlar. Ama 15 Arda Güler ama onu göstermiyor. Çünkü Şampiyonlar Ligi fotoğraf çekimi bu. Arda Güler ve Vinicius antrenmandaydı arkadaşlar. Hep ikili mücadelelerde gördük onları sık sık. Ama Vinicius Junior Arda Güler'e çok fazla el kol hareketi yapmaya başladı. Tepki göstermeye başladı. Bu gözümüze batıyor söyleyeyim. Kenan Yıldız Arsenal haberi. Arsenal Kenan Yıldız için tüm gücüyle bastırmaya hazır olduğunu bildiriyor. Juventus'a resmi bir teklifin beklendiği belirtiliyor. Türk Yıldız Arteta için rüya gibi bir transfer olarak nitelendiriliyor. Git ve o rüyayı gerçekleştir. Kenan Yıldız, seni de takip etmek istiyoruz. Arda Güler bu sezon. Bu ya Mesut Özil saçı ya da Modric'in saçı arkadaşlar. Kimin saçı bilemiyorum, siz yorumlar kısmına yazarsınız. Bir videonun daha sonuna geldik. Eğer bu video hoşunuza gittiyse like attıktan sonra lütfen hype haklarını kullanmayı unutma. Ve artık yeni bir sezona başlıyoruz. Hemen abone olursanız La Liga'nın yeni sezonunu, Serie A'nın yeni sezonunu hep birlikte izleriz. Abone olmak ücretsiz. Abone ol ve bildirimlerden tümünü aç. Kendine çok iyi bak. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşça kal. Bay bay.